bütün mesafeleri kapatır. Aptallık etme. Onun yüzünü gördüğümüzde çoğumuzun kulaklarında "Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme" repliği çalınsa da efsane dizi karakteri Firdevs Yoroğlu'na hayat veren oyuncu Nebahat Çehre, oynadığı bu karakterin tam zıttı denebilecek kadar dingin, naif ve hırslarından arınmış bir kadındır. Magazin basınında genelde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle anılsa da Nebahat Çehre hakkında bu övgü dolu yakıştırmalardan çok daha fazlasını söylemek mümkün. Çünkü uzun yıllar Yeşilçam'a emek veren bu zarif kadın, telaşsız ve tadını çıkararak yaş almanın adeta kitabını yazmaktadır. Yılmaz Güney'in "Beni sevdiğin, benimle dop dolu olduğun günleri düşünüyorum. Öylesine yalnız ve yorgunum ki. Elim ayağım seninle kuvvetlenmiş yavrucuğum. Seninle varmışım ben. Yokluğun ne acı. Yüreğim boş, buruşturulmuş bir kağıt parçası gibi. Nebahat, Nebahat. Sevgim seninle değerini bulacak mı Nebahat?" dediği kadındır o. Türkan Şoray'ın 19 yıllık büyük aşkı Rüçhan Atlı'nın Türkan Şoray'dan önce "Çehrem, Laleler Memleketinden güzel çiçeğim Nebahat" şeklinde aşk mektupları yazdığı ilk sultandır. 4 çocuklu Çehre ailesinin tek kızı olarak Nebahat Çehre 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya gelir. Anne tarafından Gürcü, baba tarafındansa Laz kökenlidir. Babası İzzet Çehre'nin ani ölümü nedeniyle çok küçük yaşta annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a taşınan Nebahat Çehre, İstanbul Fatih'te kendi deyişiyle renkli ve eğlenceli bir çocukluk geçirir. Kalabalık ve sevgi dolu bir ailede büyüme şansına sahip olan bu güzel küçük kız, baba acısını hep yüreğinde hissetse de annesinin babasının ölümünden sonra evlendiği üvey babasıyla baba figürüne kavuşmuş olur. Aile içindeki ani değişimlerden ötürü hep sessiz ve utangaç bir çocuk olan Çehre, Yeşilçam'la ilk kez henüz 8 yaşında tanışır. Bir gün evin kapısı çalınır ve bir film yapımcısı "Çocuğunuzu filmimizde oynatmak istiyoruz" teklifiyle gelir. Ancak küçük Nebahat'in üvey babası kızının eğitim hayatını olumsuz etkileyeceğini düşünerek yapımcıların teklifini geri çevirir. Ancak bu küçük kızın sahip olduğu doğal güzellik çok geçmeden fark edilir. Henüz 15 yaşındayken kendini Türkiye Güzellik Yarışması'nda bulur. Sonraki yıllarda çocuk yaşta yarışmaya girdiği için pişmanlık duyduğunu açıklayan Çehre, kendisinden çok daha büyük adayları geride bırakarak Türkiye Güzeli tacını almaya hak kazanır. Böylece mankenlikten oyunculuğa uzanacak uzun kariyeri başlar. Henüz 17'sinde Ümit Utku'nun yönettiği Yaban Gülü filminin başrolüne seçilen Nebahat Çehre, genç yaşına rağmen öylesine ağırbaşlı ve olgundur ki filmde canlandırdığı Nilgün karakterinin şımarık ruhunu bir türlü içselleştiremez. Çok sonraları amatörlük ve etik dışı bir davranış olarak nitelendirse de ilk filmin çekimlerini yarıda bırakır. Yaban Gülü filmine Göksel Arsoy'la Leyla Sayar, ama ne kadar güzel bir kadındı o Leyla Sayar. Ona başladım fakat salon kadını ve böyle o karakteri kendime yakıştıramadım. Yarım bıraktım. Ama Yaban Gülü filminde asıl ilginç olan bir Güzide Sabri uyarlaması olan filmin senaryosunu Atıf Yılmaz ve asistanı Yılmaz Güney'in yapmasıdır. Ve Nebahat Çehre nereden bilir ki bir gün Yılmaz Güney ile yollarının kesişip fırtınalı bir şekilde aşk yaşayacağını. Nebahat Çehre bu ilk yüz yüze karşılaşmada etkilenir gibi olur Yılmaz Güney'den. İlk görüşte aşık olmaz. Kavruk yüzüyle ve kendine özgü, gösterişsiz ve mütevazi duruşuyla zamanla fark ettirir kendini. Nebahat Çehre daha yeni tanıdığı bir erkeğe nedenini bilmediği, belki de yaşamının en masum teklifini yapar. "Beni evime kadar götürebilir misiniz?" der. Nebahat Çehre Yılmaz Güney beraberliğinin ilk tohumu bu naif diyalogla başlar ve o gün yazıhane çıkışında birlikte yürürler. Tarlabaşı bulvarla Taksim'e çıkan yol arasında kalan eski bir evde oturmaktadır Nebahat Çehre. Nebahat Çehre Yaban Gülü filmini yarıda bıraksa da kariyerinde bir düşüş olmaz. 1962'de Türk sinemasının dev ismi Metin Erksan'la tanışıp Acı Hayat'ta rol alır. Acı Hayat 1962 yapımı siyah beyaz, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı bir filmdir. Aşk hikayesini anlatan film, özgün sinema diliyle Türk sinemasının en önemli klasiklerinden ve dönemin başyapıtlarından sayılır. Filmin başrollerinde Türkan Şoray, Ayhan Işık ve Ekrem Bora gibi dev isimler vardır. Aklın şimdi mi başına geldi? Yanındaki kadına sahip ol. Orası seni alakadar etmez. Çabuk gidin buradan. Bir daha da katiyen gelmeyin. Müşteriye böyle mi muamele edilir? Biraz daha nazik olamaz mısın? Fazla konuşma. Çek arabanı. Yardımcı kadın oyuncu olarak rol aldığı bu gişe rekortmeni film, yılda ortalama 6-7 film çekeceği 13 yıllık bir dönemin başlangıcı olur. 1962 yılından 1967 yılına kadar aralarında Gümüş Gerdanlık, Acı Hayat, Avanta Kemal, Çirkin Kral Affetmez gibi filmlerde oynar.
Kamalı Zeybek filminde Yılmaz Güney ile başrol oynar. Bu filmle bir adım daha yakınlaşır ikili. Kırık Hayatlar filminde Cüneyt Arkın'la başrol oynar. Fikret Hakan, Ayhan Işık, Orçun Sonat, Edison gibi erkek oyuncularla başrolü paylaşır. Yılmaz Atadeniz'in yöneteceği Dağların Oğlu adlı filmde Yılmaz Güney ile ikinci kez karşı karşıya gelir. Bu film Marlon Brando'nun 7 yıl önce oynadığı One Eyed Jack adlı filmin yerli uyarlamasıdır. Film Adana yöresinde çekilir. İstanbul dışındaki bu çekimler sırasında daha iç içedirler. Yılmaz Güney sonunda ona özgür duruşuyla boynunu bükerek Çehre'ye evlenme teklif eder. 1966 yılının Mayıs ayında nişanlanırlar. Boğaz içinde kendi aralarında yüzükler takılır. Ama yine de evlenme konusunda Nebahat Çehre'nin çekinceleri vardır. Aralarındaki sorun Can Ünal isimli kadındır. Yılmaz Güney'in Konya'da sürgün günlerinde tanıştığı, takma adı Can Ünal'dan kopması öyle kolay değildir. 6 yıldır birlikte nikahsız yaşadığı eşi, kızı Elif'e hamiledir. Yılmaz Güney Can Ünal'ı koruması altına almış, onu içinde bulunduğu zor hayattan çekip almıştır. Şimdi onu yalnız bırakamamaktadır. Bir gece Nebahat Çehre ve Yılmaz Güney banka altındaki as kulüptedir. Yanlarında Fikret Hakan da vardır. Can Ünal haber alıp onların olduğu gece kulübünü basar. Birden onların karşısına dikilir. Ortalık karışır. Çehre hemen taksiye binip oradan ayrılır. Yılmaz Güney film çekimleri sırasında Nebahat Çehre'den uzak olduğunda ona sık sık aşk mektupları ve aşk kartları gönderir. Yılmaz Güney yine bir çekim sırasında Urfa'dadır. Nebahat Çehre ise İstanbul'da. Yılmaz Güney ona destansı bir aşk mektubu yazar ve şöyle der: "Bir kızım var, o da Güney. Kızımın babası var, o da Güney. Bundan sonra bütün günleri iyi yapmak için iki Güney'iz. Yılmaz Güney." 17 Mart 1965 tarihli bir mektupta şunları yazar Nebahat Çehre'ye: "Dün gece Adana sokaklarında seni aradım. Duvarlarda, köprülerde, ışıklarda. Biliyorsun sen binlerce kilometre uzağımda ama en yakın uykunun içindesin. Yanılırsam diye ürküyorum. Çünkü insanlar değişken ve insafsızdır. Çünkü her an bir başka duyguya gebedir. Seni her düşünüşte iyi ve kötüyü yan yana koyuyorum. Çocukluğum geldi aklıma. Babamı beklediğim kahvenin önünde durdum. Geceydi ve tüm geçmişi bütün derinliğiyle yaşadım. Sanki çocukluğumda bir günah içinde sen vardın. Yavrum, sen benim kadınımsın. Beni düşündüğün anlarda sıkılıp bana aykırı şeyler yapmayacağını biliyorum. Ama yine de içim rahat değil. Yalnız kadının bir boşluğu vardır hani." 25 Mart 1966 tarihli bir mektupta "Dün akşamdan bu yana seni düşünmek beni yordu bebeciğim. Artık rahatsız oluyorum. Beynim zonkluyor. Sanki 40 ton yük taşımışçasına bitip tükendim. Senin beni anlaman güç. Hatta bu durumlar sende çocuksu bile olabilir. Hiç zayıf değilim aslında. Hiç küçük değilim. Sevgi benim hayatımda bir hastalıktır yavrucuğum. Öldürücü bir yaradır. Geçmişte iyi ve mutlu günlerimizi düşünüyorum. Beni sevdiğin, benimle dop dolu olduğun günleri düşünüyorum. Öylesine yalnız ve yorgunum ki elim ayağım seninle kuvvetlenmiş yavrucuğum. Seninle varmışım ben. Yokluğun ne acı. Yüreğim boş, buruşturulmuş bir kağıt parçası gibi. Nebahat, Nebahat, Nebahat. Sevgim seninle değerini bulacak mı?" Tarihi belirtilmemiş bir başka aşk mektubu, "Şu yeryüzünde 3 milyarı aşkın insan yaşar yavrum. İnsanların bir kısmı aç, bir kısmı hasta, bir kısmı yaşlı, bir kısmı aşık. Dünyanın neresinde olursa olsun sevda için yanan binlerce insan vardır. Ve biz bu 3 milyardan yalnız 2 kişiyiz. Her şeyin bir kanunu vardır. Ama sevdanın kanunu, yolu yordamı yoktur. Akıp gider. Aktıkça da büyüyen bir su olur sevda. Irmaklar sonlarını denizde kaybolmuş bulur. O denizin içinde kimsenin bilmediği ırmaklar, dereler, çaylar vardır. Ben o denizlerin içinde kaybolan, ne olduğunu hatırlamayan ırmaklardan biri istemiyordum. Kendi denizimi kendim yaratmak, kendi toprağımı kendim sulamak ve akmak istiyorum. Ama nereye ve nasıl?" Ve nihayet sonunda evlenirler. Yılmaz Güney siyah smokiniyle, Nebahat Çehre ise beyaz gelinliğiyle butik muallanın Galatasaray Mısır apartmanındaki tersisinden çıkıp kapıda bekleyen Mustang arabaya birlikte biner. Arabanın etrafını saran hayranlarından zar zor binerler. Önce nikah dairesine, ardından Hilton Otel'deki nikah törenine. Evliliklerinin ilk günlerinde yeni evlenen herkes gibi mutludurlar. Divan Oteli'nin karşısında 4 yol ağzındaki Kıvılcım Apartmanı'nın çatı katında yaşarlar. Nebahat Çehre evi kendi zevkine göre dayayıp döşer. Çatı katı avuç içi kadar küçüktür ama onlar için saray gibidir. O mutlu günlerinde yaşadıkları çatı katı hakkında şöyle der Nebahat Çehre: "Evin duvarlarına hiç resmimi asamadım. Londra, Amerika seyahatleri, aile resimleri ve bunun gibi geçmişe ilişkin birçok resmi şöminede yaktı Yılmaz.
Hayatın bundan sonra benimle başlıyor dedi. Çok üzüldüm ama buna ilişkin hoşnutsuzluğumu zaman zaman dile getirmekten hiç kaçınmadım der. Yılmaz Güney sinemada gittikçe devleşmektedir. Filmleri özellikle Anadolu sinemalarında gişe rekorları kırdıkça kalıbına sığmayacak, sonu gelmeyen sansasyonel olaylarla çehre diken üstünde bir yaşam sürecektir. Yaşadıkları güzel günlerden sonra ayrılmak ister. 2 kez boşanma davası açılır ama her seferinde araya giren hatırlı dostlarının ısrarıyla yeniden barışırlar. 21 Nisan 1968 Pazar gecesi, Yılmaz Güney, Siverekliler Gecesi'nin özel davetlisidir. Araları açık olan Çehre ile Kervansaray'da düzenlenen geceye katılır. Gece yarısı oradan çıkıp ünlü gece kulübü Playboy'a giderler. Sabaha karşı ikisi de alkollüdür. Oldukça gergindirler. Tartışarak divan otelinin önüne geldiklerinde Nebahat Çehre birden yere düşer ve başını bir yere çarpar. Yılmaz Güney derhal eşini Amerikan hastanesine götürür. Başında bir yara izi, köprücük kemiğinde ise kırılma olmuştur. Yılmaz Güney 3 gün Çehre'nin başında bekler. Bir gazetecinin ayrılacak mısınız sorusuna, ben hayatta oldukça Nebahat benim karımdır. Hiçbir mahkeme bizi ayıramaz. Bizi ayıracak hakim daha doğmadı der. Ama 24 Nisan 1968 yılında boşanırlar. Nebahat Çehre ayrıca Yılmaz Güney hakkında ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney'in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz'dan öğrendim diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtmiştir. Zaten Yılmaz Güney'e hiçbir zaman kocam diye hitap etmedim, hocam diye ettim. Çünkü sinemada oyunculuk adına, disiplin adına bana çok şey öğretmişti. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu durumu hırslarım yoktur, elimden gelenin en iyisini yapıp gerisini akışına bırakmaya inanırım. Ayrıca insani değerlerim benim için her şeyin üstünde. Yani bu yüzden sırf kalp kırmamak ve nefret dolu bakışları üzerime toplamamak adına geride kalmayı tercih etmişliğim de oldu ifadeleriyle açıklar. 70'li yılların ortasında Türk sinemasının avantür filmlere yönelmesiyle oyunculuktan elini eteğini çeken Nebahat Çehre bu yıllarda pek çok Yeşilçam aktristi gibi gazinolarda şarkı söylemeye başlar. Zeki Müren tarafından keşfedilir ve özellikle klasik eserlere yaptığı muazzam yorumlarla o dönem adından fazlasıyla söz ettirir. Ancak yine 10 sene süren müzikal kariyerinden sonra ilk aşkı olan sinemaya geri döner. Hayattaki en büyük 2 pişmanlığımdan biridir müziği bırakmak sözleriyle özlemini dile getiren Nebahat Çehre, belki de sırf sahip olduğu tevazu nedeniyle 2 işi aynı anda yapmak istemez. Eskisi kadar yoğun olmasa da yine sinemayla dop dolu geçen 80'li ve 90'lı yılların ardından Nebahat Çehre, Türk dizi sektöründen yapımcıların dikkatini çeker. O yıllarda 55 yaşında olan Çehre, güzelliği ve zarafetiyle adeta güzel yaşlanma sembolüdür. Tecrübeli oyuncu asil duruşuyla o dönem TV dizilerinde zengin, dominant ve çekici kadın karakterlerini canlandırır. İlk olarak Haziran Gecesi dizisiyle başlayan bu serinin ikinci ve en ikonik halkası Aşk-ı Memnu'dur. Bu dizideki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle 10 yıl sonra bile hala gündemde olan Çehre, bugünden sonra artık sadece yeteneğiyle değil, yaşının en iyisi olmayı nasıl başardığıyla da konuşulur. Sanılanın aksine hiçbir zaman sıkı diyetler ya da spor programları uygulamayan Nebahat Çehre'nin bu kadar genç ve güzel kalmasının ardındaki en önemli şey hayatındaki dengedir. Küçük bir sosyal çevrede yavaş ve mütevazi bir hayat sürmeye gayret eden Çehre'nin uzun yıllardır şeker tüketmediğini ve her gün düzenli yürüyüş yaptığını da eklememiz gerekiyor. Hayatında hiç cilt bakımı yaptırmadığını sözlerine ekleyen Çehre, mecbur kalmadıkça makyaj yapmamasının da cilt güzelliğine katkı sağladığına inanıyor. Yıllar sonra Nebahat Çehre ile ilgili bilinmeyen bir sır olduğu iddia edilir. Hürriyet gazetesinden İzzet Çapa'nın haberine göre yıllardır Samsun'da görüşmediği başka kardeşlerinin olduğu söylenir. Haber şöyle: elçiye zeval olmaz Nebahat. Tamamen tesadüfte onunla karşılaşmam. Su satarak yaşamını devam ettirmeye çalışan kendi halinde bir insandı. Biraz lafladıktan sonra soyadı dikkatimi çekti. Çehre sık rastlanan bir soyadı değildi. Nebahat Çehre ile bir akrabalığınız var mı diye sorduğum zaman kelimenin tam anlamıyla bir dokundum, bir nah işittim. Lafı fazla dolandırmayalım. Hasan Çehre, ünlü yıldız Nebahat Çehre'nin kardeşi olduğunu iddia ediyor. Samsunlu 7 kardeşiz ama şimdi hepimiz ayrı yerlere savrulduk diye başlıyor anlatmaya. İzzet Çapa haberin devamında şunları yazar. Kesinlikle bizden söz etmiyor. İstanbul'a 6 yaşındayken geldim, annemin beyiyle yaşadık diye anlatıyor her yerde. Yani bizden ve babamdan değil, hep üvey babasından bahsediyor diyor. Hasan yıllarca ablasına ulaşmaya çalışmış. Bir ara telefonunu bulmuş. Arayıp görüşmek istediğini söylemiş. Ama Çehre'nin yanıtı, nereden buldun numaramı? Ben görüşmek istemiyorum olmuş. Adına mektuplar yazılan, en güzel sevgi sözcüklerle kartlara kazınan, zamanın eskitemediği kadın. Yıllanmış bir şarap gibi heyben. Sen dimdik durmaya devam et.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.